Hepinize merhaba arkadaşlar. Şofben bakımı yapacağız. Öncelikle şunu belirtmeliyim. Bu bakımın bir tane videosu daha var. O biraz amatörce olduğu için böyle daha iyisini çekmek istedim. Şimdi şofbenimizde sesler çıkıyor, gürültü var. Aynı zamanda su çabuk bitiyor ve çabuk ısınıyor. Bunun içerisinde rezistans var. O rezistansın kireçlendiği, kazanın içerisinin kireç dolduğu manasına geliyor. Hep beraber açalım. Bakalım içinden neler çıkacak. Öncelikli olarak elektriği kapatın. Kesinlikle elektrikle ilişini kesin şofbenin. Ve bu işlerden anlamıyorsanız elinizi vurmayın. Bakın daha kötü zararlara yol açarsınız. Elektriği kapattık. Vanayı da kapatıyoruz. Hem sıcağı hem soğuğu kapatıyoruz. Şimdiki işlem ise içerisindeki suyu boşaltmak. Sonraki işlemimiz ise buradaki sıcak ve soğuk su hortumunu sökeceğiz. Çünkü suyu boşaltmamız lazım, kazanın içerisindeki suyu boşaltacağız. Mantık, maksat bu. Bir tane kova ayarlayın altına. Yani içerisinde ne kadar su varsa hepsi akacak. Burayı açtıktan sonra su çok fazla akmayacak. Çünkü şofben hava almıyor. Bu kanal yoluyla da havasını alabilirsiniz. Ya da böyle yavaş yavaş akmasını bekleyeceksiniz. Sıcak su borusunu da açıyoruz. Buradaki hortumu da açacağız ve su harbiye artacak. İçindeki su daha hızlı boşalacak. Bunun sebebi arkadaşlar, sıcak su borusu en üst tarafa kadar gidiyor. Soğuk sunun ise bu seviyelerde borusu. Dolayısıyla su soğuk sudan akacak. Suyu boşalttık. Yaklaşık 4,5 kova su çıktı 50 litre kazanda. Bu sigortanızı falan korumasını alın. Prizin, su falan sıçramasın üzerine. Bunlar önemli. Bu işlemi bitirdikten sonra bu kısmı açmaya başlıyoruz. Burada vidaları var. Bu şekilde hem tesisata hem de elektrik devresine, rezistansa erişeceğiz. Vidaları çıkarttıktan sonra bu alt kısmı çıkarıyoruz arkadaşlar. Eğer şofbenizde sızıntı falan varsa burada su olabilir. Eğer su varsa şofben kazanını ve iç kısmını, contayı kontrol edin. Şimdi bu kısmı sökeceğiz. Burada vidaları var. 2 ağızlı anahtarla sökebilirsiniz. İngiliz anahtarıyla sökebilirsiniz. Sizinki farklı olabilir ama mantık hepsinde aynı. Sökerken de dikkatli sökün. Bunların bir dizaynı var, bir tekniği var, bir mekaniği var. Aynı şekilde takmanız gerekecek. Buranın bir resmini çekebilirsiniz sökmeden önce. Aynı şekilde de takmanız lazım. Burada da bir kablo var. Bunu da çıkarın, ayırın. Şöyle kenara koyun ıslanmayacak şekilde. Karta giden kablo ekrana. Burada önemli olan şu kısmın ıslanmasını engellemek. Burası çok önemli. Burayı ıslatırsanız kartta sıkıntı olabilir. Isıtma işlemini yapmaz. Burayı bir şekilde koruyun. Eğer ıslatırsanız yanlışlıkla da kurumadan takmayın arkadaşlar. Sakın ha kurutmadan takmayın. Şimdi burayı sökme işlemine başlayalım. Elektrik kablosunu da soketlerini çıkarın. Nasıl çıkardığınıza da bakın. Mesela kahverengi sağ, mavi bu tarafta. Burada da ayrıca topraklama var. Bunu da sökün. Çünkü rezistansı indirdiğimizde elimizde kalması lazım. Kabloyla teması olmaması lazım ki kolay temizliğini yapalım. Sigortayı kapatmak burada önemli. Yani bu sigorta falan kapalı olsun yoksa çarpılırsınız. İşlemi tamamladık. Bütün her şeyi söktük. Bunu böyle çekeceğiz ve gelecek. Bakalım içinden ne çıkacak. Genelde çok acayip şeyler çıkıyor. Bakalım 3'ten sayalım. 3, 2, 1. Sökülmeyen yer mi var? Yok, her yer sökülü. 0 diyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hal ve durum bu. Bu şofben en son 1 sene önce temizlendi. Yine çok kirlenmemiş ama bayağı bir kireç kaplamış. Ötmenin sebepleri bu. Elektrik faturanızı da etkiler. Bu temizliği bakımı yapmazsanız şofbeniz daha çok elektrik tüketir. Biz bakımını düzenli yaptığımız için çok fazla bir şey çıkmadı ama uzun zamandır eliniz değmiyorsa
çok daha kötü manzaralarla karşılaşabilirsiniz. Neyse bunu biz sirke, limonla bir karışım yapacağız. İçinde bekleteceğiz. Kireç çözücü kullanırsanız da çok yoğun olmasın. Sulandırın. Çünkü zarar verebilir. Şu kısım çok önemli. Şu kısım. Rezistans burası. Bu ise sensör var içerisinde. Isıyı falan ölçüyor. Bu da önemli. Bu ise kireci topluyor. O mantıkla yapılmış bir şey. Şu kısımda su değdirmeyin sakın. Sakın ve ıslak halde çalıştırmayın. Şimdi biz bunun bakımını yaptıktan sonra takacağız. Temizliğimizi yaptık. Kireçten arındırdık rezistansı. Bu kısımda biraz kaldı. Burada olabilir. Çok problem değil. Alt kısmını da temizledik. Ya bir solüsyon hazırladık. Siz de kendiniz kireç çözücü solüsyonunuzu hazırlayın. Şu metale zarar vermeyin. Tornavida bir şeyle böyle çizerseniz falan sıkıntı olur. Burası delinirse gider. Neden bu temizliği yapıyoruz? Neden yani? Bir, elektrik faturanız çok gelir. 2, rezistans pahalı. Bozulunca yenisini alır taktırırsınız, para verirsiniz. Olay bu. Bunun için biz şöyle bir yöntem bulduk. Yani bunu aldık, kestik kenarını. Şöyle içine koyduk, solüsyonumuzu da döktük, kirecini çözdürdük. Daha derin bir kabla deneyebilirsiniz. Yani sizin rezistansınızın boyutu daha büyük olabilir, daha küçük olabilir bilmiyorum. Daha uzun bir kabla bu şekilde kirecini temizledik. Sonrasında ise bitirdik işlemi ve yerine takacağız. Şimdi takma işlemine geçiyoruz. Bunu da nasıl söktüysek aynı sırayla devam edeceğiz. Bu vidalara geçtik. Bu vidaları bu şekilde takacağım. Sizinkinde dediğim gibi sökerken iyi dikkat edin. Böyle hepsini tek tek yerine oturtup yuvasında sabitliyoruz. Burası biraz zor. Yani conta yerine takmak biraz uğraştırabiliyor. Olsun, yapacak bir şey yok. Sonrasında ise bunu çıkardığımız şekilde yerine takacağız. Bunun bu yönü bu tarafa bakıyordu. Yine aynı şekilde böyle yerine oturtup vidalayacağız. Rezistansımızı yerine taktık. Bunları sıkarken karşılıklı sıkın. Yani bir tarafı komple sıkıp sonra diğer tarafa geçmeyin. Yavaş yavaş dengeli bir şekilde sıkılması lazım. Rezistansı taktık. Şimdi şebeke borularını bağlayacağız. Çünkü kazanda bir delik var mı? Contadan bir kaçırma var mı? Su akıyor mu? Ona bakacağız. Ondan sonra tesisatını, elektrik tesisatını takacağız. Siz de evinizde yapacaksanız bu şekilde yapın. Yani tesisatı bağlayın. Bir içerisini suyla doldurun. Bir kontrol edin buralarda bir sıkıntı var mı? Ondan sonra da kapatırsınız. İşlemi tamamlarsınız. Şimdi bunları takmaya başlayalım. Suyu verdik vanamızdan, açtık sularımızı. Şöyle bir peçeteyle bakabilirsiniz. Bir yerde bir sızıntı var mı? Bir kaçak. Şu an görünürde bir kaçak yok bizde. Termosifonun rezistansını taktık. Şebeke suyunu açtık. İçeriği kontrol ettik. Bir sızıntı akıntı var mı? Yok. Her şey olması gerektiği gibi bir tek elektrik tesisatı kaldı. Onu da takarız. Videoyu uzatmak istemiyorum. Temizlik bu şekilde yapılıyor. Ondan sonra kapatıyorsunuz, bitiyor. Çok vaktinizi almıyor ama yine de uğraştırıyor. Dikkat etmek, dikkatli takmak lazım. Videoma burada son verirken kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşça kalın.